Bayraktar Kızılelma bugüne kadarki en önemli testlerinden birini daha başarıyla tamamladı. Bayraktar Kızılelma'nın test haberi deyince muhtemelen artık çok fazla ilgi çekmiyordur bu konu. Çünkü sürekli yeni bir kabiliyet kazanan bir platformdan bahsediyoruz. Ama dediğim gibi bu seferki bugüne kadar konuştuğumuz kabiliyetlerin içinde en önemlilerinden biri. Çünkü Bayraktar Kızılelma, Aselsan'ın Karat kızılötesi arama ve takip sistemiyle 110 kilometreden hedef tespiti yaptı. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu, Bayraktar Kızılelma'nın artık görülmeden görebileceği anlamına geliyor. Yani bazı senaryolarda en güçlü radarlardan daha önemli bir yetenekten bahsediyoruz. O yüzden bugün Aura Sebilon sponsorluğunda bütün önemli detaylarıyla Aselsan'ın Karat sistemini ve Kızılelma'ya entegrasyonunu değerlendirelim. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Öncelikle bu kızılötesi arama ve takip sistemi nedir? Onu bir netleştirelim. Bu sistemler bir uçağa entegre edildiği zaman onun hedef alanındaki hava sahasında sürekli ısı kaynağı ararlar. Bunların radarlardan en önemli farkı radarların aksine pasif olarak çalışıyor olmaları. Yani dışarıya herhangi bir elektromanyetik dalga göndermiyorlar. Sadece çevreden gelen kızılötesi verileri topluyorlar. Bu da tespit edilmelerini imkansız hale getiriyor. Bir savaş uçağı birkaç farklı şekilde ısı yayar. Mesela en güçlü ısı kaynağı motor egzozudur. Bunlar çok güçlü bir ısı imzası bırakır. Bunun yanında sıcak motor parçaları da kolay tespit edilebilen bir ısı kaynağı olarak kabul edilebilir. Üçüncü olarak da kinetik ısınma var. Yani uçağın yüksek hızlarda hareket ederken hava molekülleriyle sürtünmesinden dolayı gövde yüzeyinde oluşan sıcaklık. Özellikle burun ve kanat uçları sürtünmeden dolayı ciddi şekilde ısınır. İşte kızılötesi arama ve takip sistemleri bu ısı kaynaklarını arayarak hedefi tespit ediyorlar. Bu sistemler modern muharebe ortamında temelde 3 avantaj getiriyor. Birincisi sessiz takip. Yani diğer bir deyişle görülmeden görme avantajı. İkinci avantajı da entegre edildiği platforma elektronik harbe karşı bir direnç vermesi. Üçüncü olarak da hayalet uçakların avlanması konusunda ciddi bir avantaj sağlıyor. Hayalet uçaklar radar dalgalarını yansıtmayacak şekilde tasarlandıkları için radarlar tarafından tespit edilmeleri çok zor. Ama hayalet uçak da olsa, her ne kadar motor ısısını gizleyecek şekilde tasarlanmış da olsa termodinamik yasaları gereği ısı yaymaya devam ederler. İşte bu sayede bu sistemler hayalet uçakları da tespit edebilme avantajı sağlıyor. Peki şimdi gelelim Aselsan'ın Karat sistemine. Yani Kızılelma'nın yeni kızılötesi arama ve takip sistemine. Bu sistem bugün Kızılelma ile anılıyor olsa da aynı zamanda Kaan için de geliştirilen bir sistem. Yakın dönemde muhtemelen Anka 3 de bunu kullanacak. Projenin ne zaman başladığı net şekilde bilinmiyor ama geliştirilmesinin 2022-2023 döneminde hız kazandığını biliyoruz ve kamuoyuna ilk defa Teknofest İstanbul 2023'te tanıtıldı. Sonra farklı fuarlarda gösterimi devam etti ve 2025'te uçuş testleri başladı. Geldiğimiz noktada Kızılelma ile en önemli testi yapıldı ve 110 kilometreden yolcu uçağı tespit etti. Tabii ki Kızılelma'nın esas hedefi bir yolcu uçağı değil. Bu 110 kilometrelik tespitin Kızılelma'nın esas hedeflerini göz önünde bulundurduğumuz zaman ne anlama geldiğini birazdan konuşuruz. Şimdi tekrar Karat'a odaklanalım. Karat uzun menzilli bir sistem. Temel görevi radarın sessiz kalması gereken durumlarda hedeflerin termal imzalarını aramak. En ayırt edici özelliklerinden biri kullandığı dedektör teknolojisi ve bu teknolojinin çalışma aralığı. Karat uzun dalga kızılötesi bandında çalışıyor ve 8-12 mikrometre aralığını kapsıyor. Peki bu 8-12 mikrometre aralığı ne demek? Ne anlama geliyor? Bu aralık oda sıcaklığına yakın veya nispeten düşük sıcaklıktaki nesnelerin yaydığı termal radyasyonu algılamak için ideal aralık. Savaş uçakları yüksek hızlarda uçarken hava sürtünmesinden dolayı gövdeleri, özellikle de burun ve kanat uçları ısınır. İşte Aselsan Karat, motor egzozu gibi çok sıcak noktaların yanında uçağın tüm gövdesinden yayılan bu ısıyı da yakalayabiliyor. Peki, egzozdan yayılan o devasa sıcaklık varsa, gövdenin yaydığı o çok daha düşük ısının peşine düşmenin anlamı ne? Bu, 5. nesil savaş uçaklarında önem kazanan bir fark. F-35 gibi hayalet uçaklar motor egzozlarını soğutuyorlar veya sıcaklıkları mümkün olduğu kadar gövde içine hapsediyorlar. Bu yüzden de klasik kızılötesi arama ve takip sistemleri aradıkları yüksek sıcaklığı bulamadıkları için 5. nesil savaş uçaklarının tespitinde başarısız oluyor. Ama F-35 de olsa, F-22 de olsa sürtünmeden kaynaklanan gövde ısınmasını tamamen engelleyemiyor. İşte Karat'ın 8-12 mikrometre bant aralığında çalışması burada önem kazanıyor. Bu bant aralığında 5. nesil savaş uçaklarında tespit edebiliyor. Peki mesele sadece tespit ve takip mi? Yani mesela kızılötesi arama ve takip sistemiyle Kızılelma bir havadan havaya füzeyi hedefine kilitleyebilir mi?
Böyle bir pasif kilitlenme mümkün. Tabi her senaryoda başarıyla çalışmaz. Ama genel olarak Kızıl Elma radar açmadan Karat'la füzesini hedefine kilitleyebilir. Karat, hedefin yön ve yükseklik bilgilerini 1 saniye içerisinde defalarca güncelleyerek füzenin arayıcı başlığına aktarabiliyor ve füzeyi hedefin olduğu bölgeye kolayca gönderebiliyor. Bu teknolojiyi kullanırken Bozdoğan gibi kızılötesi güdümlü füzelerde Kızıl Elma'nın işi nispeten rahat. Füze uçağın Karat'la tespit ettiği yöne doğru ilerler. Yaklaştığı zaman zaten hedefin termal izini kendi başlığıyla yakaladığı için artık yönlendirmeye ihtiyaç duymadan hedefe kilitlenir. Bu yüzden de radarın açılmasına hiçbir şekilde gerek yok. Bu sessiz kilitlenme aynı zamanda düşman uçağının vurulana kadar hiçbir uyarı almaması anlamına da geliyor. Peki aktif radar güdümlü Gökdoğan gibi füzelerde böyle pasif bir kilitlenme mümkün mü? Evet, daha zor ama o da mümkün. Bu füzeler uzun menzilli oldukları için başlangıçta hedef koordinatlarına ihtiyaç duyarlar. Karat bir radar kadar kesin koordinat belirleyemez ama pasif mesafe kestirimi sayesinde hedefin yaklaşık konumunu belirleyebilir. Peki Karat'ın bu bahsettiğimiz pasif mesafe kestirimi nasıl çalışıyor? Çünkü biliyoruz ki bu tarz kızılötesi arama ve takip sistemleri doğaları gereği doğrudan mesafe ölçemiyorlar. Karat bu eksikliği 3 farklı yöntemle aşıyor. Öncelikle uçağın kendi hareketi ve açısal değişim hızını kullanarak bir mesafe hesaplaması yapıyor. Sonra hedefin kızılötesi şiddetinin mesafeyle azalma oranını modelleyerek bir mesafe tahmini yapıyor. Bunun yanında bir de hedefin eğer tipi biliniyorsa sensör üzerindeki piksel boyutuyla gerçek boyutu arasındaki oran üzerinden mesafe bulabildiği bir hesaplama şekli var. Bu 3 yöntemi birleştirerek lazer mesafe ölçer kullanmadan mesafe bilgisi üretebiliyor ve hata payı sadece %5. Dediğim gibi bütün bunları radar açmadan yapabiliyor. Bence en önemli kısım bu. Kızılötesi arama ve takip sistemi ve Karat nedir iyice anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Şimdi gelelim biz işin Kızıl Elma boyutuna. Karat sisteminin entegrasyonu ile birlikte Kızıl Elma bir evrim geçirmiş oldu. İnsansız savaş uçağından artık insansız bir avcıya dönüştü. Hem de gerçek bir insansız avcıya. Bir avcı uçağının temel misyonu hava sahası üzerinde kontrol kurmak ve düşman hava araçlarını imha etmek. İşte Karat'la Kızıl Elma bu noktaya daha da yaklaştı. Çünkü dediğim gibi radar açmadan yani tespit edilmeden düşman sızmalarını artık izleyebiliyor. Zaten bir insansız sisteme göre çok güçlü bir manevra kabiliyeti var. Bir de Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerini taşıyabiliyor. Bunlar bir araya gelince insansız bir avcı ortaya çıkıyor. Peki dünyada bir rakibi var mı? Aslında Karat sisteminin dünyada farklı ülkelerde rakipleri var. Bu sistemi Avrupa'da, Amerika'da, Rusya'da farklı platformlarda görebiliyoruz. Üreten ülke sayısı 5-6'yı geçmez ama Türkiye'yi bu konuda özel kılan bu sistemin insansız savaş uçağına entegre edilmiş olması. Dünyada bu işi yapan ya da yapmaya çalışan sadece 3 proje var. Birincisi Kızıl Elma. Zaten kendini kanıtladı. İkincisi Rusya'nın S-70 Okotnik sistemi. Rusya bu sistemde Su-57'nin sensör teknolojisini kullanıyor ama Ukrayna üzerinde düşürüldüğünden beri bu sistem tartışma konusu ve yeni geliştirme haberleri gelmiyor. Bu konuda daha ileride olan MQ-28 Ghostbat. Bu daha olgun bir proje. Kızıl Elma ile benzer bir olgunluk seviyesine sahip ve şu an bu konuda hemen hemen Kızıl Elma ile kafa kafaya gidiyorlar. Bir de belirtmem gereken bir şey daha var. Başından beri hep pasif takip yeteneğine odaklandık ama Bayraktar Kızıl Elma'nın bu sistemi kazanmasıyla birlikte en önemli kazancı aslında pasif takip yeteneği değil, sensör füzyonu. Sensör füzyonu nedir derseniz farklı sensörlerden gelen verilerin özel algoritmalarla bir araya getirilip tek bir sensörün sağlayabileceğinden çok daha tutarlı, çok daha güvenilir bilgiler elde etme süreci. Kızıl Elma zaten Murat AES radarına sahipti. Bunun yanında bir de Toygun elektrooptik sistemi vardı. Şimdi bir de yanına Karat eklenmiş oldu. Kızıl Elma artık bu üçüyle birlikte veri toplayacak ve bir araya getirerek daha kesin bilgiler elde edecek. Bu bir. İkincisi, eğer radar bir hedefe kilitlenmişse ve hedef elektronik karıştırma yapıyorsa hemen Karat devreye girecek ve takibi kesintisiz şekilde sürdürecek. Veya tam tersi, Karat bir hedefi bulduğunda radara hedefin koordinatlarını verip radarın çok dar bir alanda anlık bakış yapmasını sağlayabilecek. Yani bu da platformun radar kullanıldığı halde tespitini zorlaştıracak. Yani bu sensör füzyonu gerçekten belki de konunun en önemli başlığı. Peki 110 kilometre mesafede Bayraktar Kızıl Elma'nın yaptığı tespiti savaş uçakları üzerinden yorumlarsak ne anlama geliyor? Bu tarz değerlendirmelerde elbette çok net menzil tahminlerinde bulunmak çok gerçekçi değil. Burada hedefin açısı yani önden mi, yandan mı, arkadan mı görünüyor olduğu, hızı, irtifası gibi faktörler bu tahminlerimizi olumlu ya da olumsuz mutlaka etkileyecektir. Ama şu anda daha çok muhtemel rakamlardan bahsedeceğiz. Kızıl Elma Karat'la 110 kilometreden bir yolcu uçağını tespit etti. Yolcu uçağı devasa motorlara ve geniş radar kesit alanına sahip. O yüzden savaş uçaklarıyla elbette aynı değerlere sahip olmayacak. Ama mesela F-16'yı ele alırsak devasa bir fark çıkmayacak ortaya. Hem güçlü motoru hem de taşıdığı harici yüklerden dolayı artan sürtünmeyi göz önünde bulundurduğumuzda tespit mesafesinin 70 kilometreye kadar çıkabileceğini söyleyebiliriz.
edebilirsiniz. F-15'te veya Su-35'te bu menzil 80 kilometrenin üzerine çıkacaktır çift motorlarından dolayı. F-35 için tabii ki durum farklı ama yapılan değerlendirmelerde böyle bir sistemin F-35'i 40-45 kilometre gibi mesafelerde tespit edebileceği öngörülüyor. En azından orada bir şey olduğunu fark edebileceği öngörülüyor. Çünkü F-35 gibi uçaklar minimum seviyede ısı izi bırakıyor. Ama dediğim gibi bu rakamlar tahmini değerlendirmeler. Birçok faktöre göre değişiklik gösterebilir. Sadece buradan çıkarmamız gereken tek bir şey var. Daha yakın bir mesafeden bile olsa F-35 bile Karat için tespit edilemez bir hedef değil. Yani kısaca özetlersek Bayraktar Kızıl Elma ile Aselsan Karat işbirliği öyle hafife alınabilecek bir entegrasyon değil. Bu öyle bir entegrasyon ki Bayraktar Kızıl Elma Karat'la artık sadece bir insansız savaş uçağı değil, aynı zamanda insansız bir avcı oldu. Türkiye'ye hayırlı olsun. Hatta mazlum dünyaya hayırlı olsun dersek daha doğru olacaktır. Allah'a emanet olun. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.